Zamanı genellikle tek yönlü, durmaksızın geleceğe doğru akan bir nehir olarak görürüz. Geçmiş geride kalmıştır. Gelecek ise henüz yaşanmamıştır. Bu doğrusal algı, insan beyninin hayatta kalabilmek ve neden-sonuç ilişkilerini kurabilmek için geliştirdiği biyolojik bir araçtır. Ancak modern fizik zamanın bu tek yönlü akışının mutlak bir kural olmayabileceğini söylüyor. Fiziğin en temel denklemlerine, Einstein'ın görelilik teorisine veya kuantum mekaniğine baktığımızda zamanın sadece ileri doğru akması zorunlu değildir. Formüller zaman koordinatının eksiye yani geçmişe doğru gitmesine izin verir. Öyleyse bizi geçmişten ayıran şey nedir? Ve o sınır gerçekten aşılabilir mi? Bizi geçmişe gitmekten alıkoyan en büyük fiziksel engel evrenin donanım kurallarından biri olan entropidir. Termodinamiğin ikinci yasası, kapalı bir sistemdeki düzensizliğin her zaman artacağını söyler. Masadan düşen bir fincan kırılarak ayrılır. Evrendeki enerji dağılır. Yıldızlar yaşlanır. Her şey kaosa doğru sürüklenir. İşte bu tek yönlü bozulma zamanın yolunu oluşturur. Geçmişe gitmek entropinin tersine dönmesi demektir. Dağılan enerjinin kendiliğinden toplanması, kırılan fincanın tekrar eski haline gelmesi anlamına gelir. Makro dünyada bu durum istatistiksel olarak imkansıza yakındır. Ancak kuantum dünyasında mikro evrenindeki entropi bu katı baskısını kaybeder. Tek bir elektron için geçmiş ile gelecek arasındaki fark neredeyse belirsizdir. Einstein'ın özel görelilik teorisi zaman ve mekanın birbiriyle bükülebilir bir kumaş olduğunu kanıtladı. Formüllere göre bir nesne hızlandıkça onun için akan zaman dünyaya göre yavaşlar. Hızınızı ışık hızına yakınlaştırdığınızda evrenin işlemcisi hata vermemek için üzerinizdeki zaman parçalarını neredeyse durma noktasına getirir. Peki, matematiksel olarak ışık hızı aşılırsa ne olur? Denklemlerde hız formülünün yerine ışık hızından daha büyük bir değer koyduğunuzda zaman koordinatı negatif çıkmaya başlar. Yani teorik olarak ışık hızını geçebilen bir nesne zamanın geriye doğru aktığı bir sisteme adım atar. Ancak fizik yasaları kütlesi olan hiçbir nesnenin ışık hızını aşmasına izin vermez. Hızlandıkça kütlenin sonsuza yaklaştığı, evrendeki tüm enerji bile sizi o duvarın ötesine geçirmeye yetmez. Işık hızını aşamıyorsak, geçmişe gitmenin bir diğer teorik yolu uzay zaman kumaşını bükerek kestirme yollar aramaktadır. Einstein-Rosen köprüleri yani bilinen adıyla solucan delikleri, evrenin iki uzak noktasını birbirine bağlayan teorik tünellerdir. Ağır bir kütle uzay zamanı o kadar büyük bir güçle büker ki kumaşın iki farklı ucu birbirine temas eder. Eğer bir solucan deliğinin bir ucunu dünyaya sabit tutup diğer ucunu ışık hızına yakın bir hızla hareket ettirip geri getirirsek iki uç bir zaman farkı oluşturur. Bu tünelden içeri giren bir gözlemci mekanın içinde hareket ederken aynı zamanda geriye doğru yürümüş olur. Solucan delikleri evrenin kendi yapısını bükerek geçmişe açtığı kozmik kapılardır. Ancak bu tünelleri açık tutabilmek için henüz keşfedilmemiş olan negatif enerjili
egzotik maddelere ihtiyaç vardır. Geçmişe seyahat etmenin önündeki en büyük engel sadece fiziksel yetersizlikler değil, mantıksal imkansızlıklardır aynı zamanda. Bunun en bilinen örneği büyük baba paradoksudur. Geçmişe gidip henüz babanız dünyaya gelmeden önce büyük babanızın hayatına son verdiğini varsayalım. Bu durumda babanız doğmayacak. Dolayısıyla siz de hiçbir zaman var olmayacaksınız. Eğer siz hiç doğmadıysanız geçmişe gidip büyük babanızı öldüren kişi kimdir? Bu soru evrenin en temel koruma protokolü olan nedenselliği, yani her sonucun bir nedene bağlı olmasını tamamen yıkar. Fizikçiler evrenin bu tarz mantık hatalarına izin vermeyeceğini savunur. Eğer geçmişe gitmek mümkünse evren bu paradoksu çözmek için kendi yazılımını korumak zorundadır. Büyük baba paradoksunu çözmek için kuantum fizikçisi Hugh Everett tarafından ortaya atılan teori, çoklu dünyalar hipotezidir. Bu yaklaşıma göre geçmişe dönüp bir olayı değiştirdiğiniz an aslında kendi geldiğiniz zaman çizgisini değil, yeni bir paralel evrenin doğumunu tetiklersiniz. Büyük babanızın olduğu ana geri döndüğünüzde evren ikiye ayrılır. İlk çizgide siz normal bir şekilde doğup geçmişe giden kişisinizdir. İkinci çizgide ise hiç var olmadığınız bambaşka bir tarih akışı başlar. Bu senaryoda nedensellik ilkesi bozulmaz. Çünkü her eylem kendi izole kuantum evreninde işlemeye devam eder. Geçmişe seyahat etmek, zamanda geri yürümek değil, evrenin olasılık dalgaları arasında yatay bir geçiş yapmaktır. Ünlü fizikçi Stephen Hawking, evrenin mantıksal yapısını geçmişe gitmeyi kesin olarak yasakladığına inanıyordu. Buna kronoloji koruma hipotezi adını verdi. Hawking, doğanın makro ölçekte zaman döngülerinin oluşmasını engelleyen gizli bir güvenlik mekanizmasına sahip olduğunu savunuyordu. Bunun en basit ve rasyonel kanıtı olarak şu soruyu sormuştu: eğer gelecekte bir gün geçmişe zaman yolculuğu icat edilirse, neden şu an etrafımızdaki gelecekte hiçbir zaman yolcusu yok? Evren neden sonuç ilişkisini pürüzsüz tutabilmek için zamanı geriye doğru bükülmesine bir sınır koymuş olabilir? Geçmiş sistem tarafından kalıcı olarak bir veri alanına dönüştürülmüştür. Zamanın bükülebilirliği, paralel çizgiler ve solucan delikleri bize evrenin inşa edildiği kumaşın ne kadar esnek olduğunu gösterir. Bizler sadece 3 uzay ve bir zaman boyutuna kilitlenmiş düşük hızlı biyolojik canlılarız. Bizim için dün, bugün ve yarın katı birer gerçektir. Çünkü zihnimiz veriyi bu doğrusal sınırla işlemek üzere tasarlanmıştır. Ancak makro evrenin ve kuantum mekaniğinin matematiksel netliğine inandığımızda geçmişin ve geleceğin aslında aynı veri tabanında yan yana duran pikseller olduğunu anlarız. Zamanın bu esnek ve geniş yapısını kavramak, insanın saniyelere olan bağımlılığını azaltır. Şu anın katılığı yumuşar. Evrenin kendi derin ve acelesiz sistemine teslim olmak, zihnindeki tüm o doğrusal koşturmacaları susturur. Zamanın geriye doğru bükülebilme ihtimalini araştıran teorik fizikçiler, bu yapılardan birini evrenin erken dönemlerinde genişleme esnasında olduğunu varsayılan kozmik sicimler olarak adlandırdı. Kozmik sicimler, tüm gözlenebilir evren boyunca uzanabilen bir atom çekirdeğinden daha ince, ancak
bir gezegenden daha ağır olan devasa enerji çizgileridir. Matematiksel modellere göre iki paralel kozmik sicim birbirinin yanından muazzam bir hızla geçtiğinde arkalarındaki uzay zaman dokusunu kendi üzerlerine katlayan bir çekim alanı bırakırlar. Bu durum zamanın kendi üzerine bükülerek kapalı bir döngü oluşturmasına neden olur. Fizikte buna kapalı zamanlı eğriler denir. Bu döngünün içine giren bir nesne sürekli düz bir çizgide ilerlediğini düşünürken aslında sürekli aynı zaman diliminin başlangıcına geri döner. Evren uzaydaki bu devasa kütle kırılmalarıyla doğrusal zaman algısını tamamen yerle bir edebilir. Zamanın geçmişe doğru esneyebileceğinin en sarsıcı kanıtlarından biri kuantum dolanıklık deneyleridir. Birbiriyle etkileşime girmiş iki atom altı parçacık. Aralarında ışık yılları kadar mesafe olsa bile aynı anda birbirlerinin durumunu etkileyebilir. Bir parçacığın yönünü değiştirdiğinizde diğer uçtaki parçacık hiçbir gecikme olmadan tam o salisede tepki verir. Bu durum Einstein'ın evrendeki maksimum hız sınırı olarak koyduğu ışık hızı kuralını ihlal ediyor gibi görünür. Çünkü bilginin diğer parçacığa ulaşması için ışık hızından daha hızlı hareket etmesi gerekir. Bilim insanlarının bu duruma getirdiği açıklamalardan biri dolanık parçacıklar arasında iletişimin mekanda değil zamanda gerçekleştiğidir. Yapılan bazı kuantum silgisi deneyleri gelecekte yapılan bir ölçümün geçmişteki parçacığın davranışını geriye dönük olarak değiştirdiğini göstermiştir. Kuantum ölçekte gelecek geçmişi doğrudan şekillendirebilir. Gödel'in dönel evren modelinde ünlü fizikçi Kurt Gödel, Einstein'ın genel görelilik denklemlerini kullanarak evrenin kendi ekseni etrafında döndüğü alternatif bir kozmolojik model tasarladı. Gödel'in matematiksel olarak kusursuz olan bu modeline ise evren kendi etrafında yeterli hızla dönüyorsa uzay zaman dokusu devasa bir girdap gibi bükülmek zorundadır. Bu dönen evrende bir uzay gemisiyle yeterince büyük bir çember çizerek hareket ederseniz uzaydaki hareketiniz sizi zamanda geriye doğru fırlatacaktır. Gödel, Einstein'a bu denklemleri sunduğunda Einstein kendi teorisinin geçmişe yolculuğa izin veren bu matematiksel sonucundan çok büyük bir rahatsızlık duymuştu. Bizim yaşadığımız evrenin kendi etrafında dönmediği gözlemse de Gödel'in çalışması evrensel donanım kurallarının geçmişe gitmeyi matematiksel olarak tamamen onayladığını gösterir. Bir kara deliği dış sınırında zamanın durma noktasına geldiğini biliyoruz. Ancak o sınırı geçip olay ufkunun arkasındaki gizemli bölgeye yani tekilliğe doğru ilerlediğimizde denklemler tamamen yön değiştirir. Kara deliğin merkezine yaklaştıkça uzay ve zaman koordinatları yer değiştirir. Dış dünyada uzayda istediğimiz yöne gitmekte özgürken zamanda sadece geleceğe doğru zorunlu olarak ilerleriz. Kara deliğin içinde ise durum tam tersidir. Merkezdeki sonsuz kütleye doğru düşmek kaçınılmaz bir zaman akışı haline gelir. Ancak zaman boyutundaki ileri ya da geri hareket etmek tıpkı odada sağa sola yürümek gibi özgür bir eyleme dönüşür. Kara delikler zaman piksellerinin çözüldüğü ve geçmişin de geleceğin de tek bir mekanda üst üste bindiği kozmik işlemci hatalarıdır.
Eğer geçmişe gitmek kuantum düzeyinde, kara deliklerde mümkünse mantıksal paradokslardan nasıl kaçınabiliriz? Fizikçi Igor Novikov, evrenin geçmişe yapılan yolculuklarına neden-sonuç ilişkisini korumak için geliştirdiği olası bir kural ortaya koydu. Kendini tutarlılık ilkesi. Bu ilkeye göre geçmişe giden bir zaman yolcusu ne yaparsa yapsın tarihi değiştiremez. Çünkü onun geçmişte yapacağı her eylem zaten tarihsel olarak geçmişin bir parçasıdır. Örneğin geçmişteki büyük bir kazayı engellemek için zamanda geriye gittiğinizi varsayalım. Sizin geçmişteki müdahaleniz aslında o kazanın yaşanmasına neden olan gizli sebep çıkacaktır. Evren mantık hatası vermemek için olayları öyle bir kurgular ki olasılıklar tek bir tutarlı sonuca mecbur kalır. Geçmiş değiştirilemez. Sadece tamamlanır. Zaman paradokslarını ve geçmişe gitme ihtimalini açıklayan en güçlü felsefi ve bilimsel yaklaşımlardan biri blok evren teorisidir. Bu teori zaman akıp giden bir şey değildir der. Geçmiş, şimdi ve gelecek devasa bir film şeridinin kareleri gibi aynı anda varlığını sürdürmektedir. Bizler bilincimiz gereği bu şeridi kare kare doğrusal bir sırayla okuruz ve buna zamanın akışı deriz. Oysa evrensel bellek için 1920 yılı da şu an içinde bulunduğumuz saniye de 2100 yılı da aynı anda uzayın birer koordinatı olarak sabittir. Geçmişe gitmek var olmayan bir yokluğa dönmek değil. Blok evrenin zaten var olan başka bir odasına geçiş yapmaktır. Zamanın akışkan bir nehir olduğu algısı sadece insan biyolojisinin sınırlarından kaynaklanır. Zamanın bükülebilir. Kuantum dünyasının zaman silgileri, blok evreninin bize gerçekleştirdiği, inşa ettiği kumaşın ne kadar esnek olduğunu gösterir. Bizler sadece 3 uzay ve bir zaman boyutuna kilitlenmiş düşük rütbeli biyolojik canlılarız. Bizim için dün, bugün ve yarın birer gerçektir. Çünkü zihnimiz veriyi bu doğrusal sırayla işlemek için tasarlanmıştır. Ancak makro evrenin ve kuantum mekaniğinin netliğine indiğimizde geçmişin ve geleceğin aslında aynı kozmik tabana yan yana duran sistemlere uyduğunu anlarız. Zamanın bu esnek ve geniş yapısını kavramak insanın saniyelere olan bağımlılığını azaltır. Şu anın katılığını yumuşatır. Evrenin kendi derin, acelesiz algoritmasına teslim olmak zihnindeki tüm o koşturmacaları susturur. Şimdi geçmişin ve geleceğin yüklerini bırakma, sistemin kendi akışına uyum sağlama zamanı. İyi geceler uyku arkadaşım. Şu andan sonra o güzel, derin, rahatlatıcı ses ve manzaranın keyfini çıkart. Gelecek, güzel gelecek.